Merhaba. Anadolu'da özellikle Osmanlı döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar tahıl ölçümleri ağırlıktan ziyade hacim esasına dayanırdı. Bu sistemde bölgeden bölgeye farklılıklar görülse de İstanbul merkezli standartlar genellikle referans alınırdı. İşte eskiden Anadolu'da en sık kullanılan tahıl ölçü birimleri. Kile. Tahıl ölçümünde en yaygın ve temel birimdir. Standart bir İstanbul kilesi yaklaşık 37 litre hacme sahipti. Ancak bu miktar buğdayın cinsine göre yaklaşık 30 ila 32 kilogram ağırlığa denk gelirdi. Osmanlı'da standart bir İstanbul kilesi olsa da yerel üretim alışkanlıkları ve ulaşım zorlukları her bölgenin kendi birimini oluşturmasına neden olmuştu. İstanbul Kilesi, devletin vergi ve resmi kayıtlarındaki standarttı. Konya Kilesi, Anadolu'nun tahıl ambarı olduğu için çok daha büyüktü. Yaklaşık 2 İstanbul Kilesi, Mısır, Kahire Kilesi, Nil Nehri'nin bereketli toprakları ve farklı ölçek gelenekleri nedeniyle İstanbul'dan tamamen farklıydı. Genellikle Ardep denilen daha büyük bir birim kullanılırdı. Erzurum ve Şam. Bu şehirler transit ticaret yolları üzerinde olduğu için hem kendi yerel kilelerini hem de ticaret yaptıkları komşu ülkelerin ölçülerini kullanırlardı. Şinik, genellikle meşe veya gürgenden yapılan silindir veya kare formunda, üzerinde devlet mührü bulunan derin kaplardır. Kilenin 1/4'idir. İstanbul standardında yaklaşık 9,25 litreye denk gelir. Çinik veya cinik, şiniğin Anadolu'daki en çok kullanılan şeklidir. Bazı bölgelerde küçük ölçekli şinik kaplarına doğrudan çanak denilirdi. Antalya ve çevresinde şinik yerine sağrak kullanılmıştır. Ege bölgesinde, özellikle İzmir ve çevresinde büyükçe şinik kaplarına kutla denirdi. Ölçek. Genellikle şiniğin yarısı veya çeyreği olarak kullanılır. Bazı yörelerde doğrudan şinik yerine ölçek tabiri tercih edilirdi. Urup veya rup kelime olarak 1/4 anlamına gelir. Bir şiniğin 1/4'idir. Yaklaşık 2,31 litre. Kutur veya kutu şiniğin 8'de 1'idir. Kilenin 32'de 1'ine eşittir. Yaklaşık ağırlığı 1,15 litre. Müt. Büyük miktardaki tahılları genellikle devlet ambarları veya büyük çiftliklerde ölçmek için kullanılan en büyük birimdir. Bir müt 20 kireye tekabül eder. O da yaklaşık 500 kilogram buğdaya denk gelir. Özetleyecek olursak en küçük birim olan kutur yaklaşık 1,15 litre, kuturun 2 katı olan urup yaklaşık 2,31 litre, urubun 4 katı olan şinik yaklaşık 9,25 litre, şiniğin 4 katı olan kile yaklaşık 37 litre, kilenin 20 katı olan müt yaklaşık 740 litreye karşılık gelir. Özetle kile ve şiniye tahıl ölçüsü demek çok yanlış olmaz çünkü %90 bu amaçla kullanılmıştır. Ancak teknik olarak bunlar kuru madde hacim ölçekleridir ve dökülebilen her türlü katı taneli gıda maddesinde geçerlidir. Kadı sicillerinde ve gümrük kayıtlarında hangi şehrin kilesinin İstanbul kilesine göre kaç katı olduğu yazılırdı. Tüccarlar bu oranları ezbere bilirdi. Şehirlerin pazar yerlerinde belediye benzeri otoriteler tarafından onaylanmış damgalı standart kile kapları bulunurdu. Tartışma çıktığında bu resmi kaplar referans alınırdı. Cumhuriyet döneminde Anadolu insanının hayatında gaz tenekesi ölçü birimi olarak yer almaya başladı. Resmi sisteme geçirmesine rağmen köylülerin alışkanlıkları ve tenekenin her evde bulunması onu gayri resmi ama evrensel bir standart haline getirmişti. Bu sağlam ve standart hacimli metal kaplar çöpe atılmaz. Sap takılarak tahıl, su, süt veya peynir ölçmek için kullanılırdı. Tam dolu hali 18 litredir. Anadolu'nun en ücra köşesinde bile ölçüsü aynı olduğu için güvenilirdi. Tahılın cinsi ve kuruluğu ağırlığı değiştirse de bir tam teneke buğday yaklaşık 15 ila 16 kilogram gelirdi. Birçok yörede 1 kile ölçüsü bölgeye göre değişse de yaygın olarak 2 teneke eşittir 1 kile yani yaklaşık 32 kilogram buğday hesabıyla ticaret yapılırdı. Sadece tahıl için değil hayatın her alanındaydı. Köylü mahsulünü pazara götürürken teneke üzerinden pazarlık yapardı. Dini vecibeler yerine getirilirken bu tenekeler ölçek olarak kullanılırdı. İnşaatlarda harç kararken kum ve çimento ölçüsü teneke hesabıyla yapılırdı. Eskiden hassas terazilere ve ağırlık takımlarına ulaşmak, basit bir ahşap kile kabına ulaşmaktan daha zordu. Ayrıca mahsulün tarlada veya ambarda hızla ölçülmesi gerekiyordu. Kürekle doldurulan standart bir kap, teraziyle tek tek tartmaktan çok daha hızlıydı. Ürünün nemli veya kuru olması kile hesabında ağırlığı değiştirse de, hacim yani kapta kapladığı yer aşağı yukarı aynı kalırdı. 1931'de kabul edilen kanunla birlikte eski ölçü kapları ve ağırlıklarının kullanımı yasaklandı. Ancak halkın buna alışması onlarca yıl sürdü.
Sonuç olarak Anadolu insanı matematiği kağıt üzerinde değil, göz kararı ve el yordamıyla yapmayı her zaman daha samimi bulmuştur. Kire ve şinik sadece birer ölçü birimi değil, komşu hakkının gözetildiği, verginin ayrıldığı ve bereketin temsil edildiği sosyal birer araçtı.